Evet arkadaşlar, bu ders notaya başlayacağız. Şimdi notayı öğrenmek zorundayız. Şöyle izah edeyim. Şurası bizim sol çizgimiz oluyor. Ve sol anahtarı da genelde buradan başlar. Şu şekilde sol anahtarıdır. Dolayısıyla notaları yazarken sol, bunu öğrenmek zorundayız. Yani şurada tam şu çizginin üzerine gelen ve şuraya gelen ve şuraya gelen ve şuraya gelen ve buraya gelen. Şimdi şurası arkadaşlar sol. Şu la, si. Şurası re. Şurası ise fa. Burası ise mi. Bakarken birinci çizgiden itibaren mi, sol, si, re, fa. Şimdi bu şekilde bunları ezberlemek zorundayız. Neden? Çünkü baktığımız zaman bunların nota olarak ne olduğunu anlayalım. Araya gelen notalar ise onları da şuraya yapayım. Hatta şurada göstersem daha iyi olacak. İyi anlamanız için. Şimdi R bu çizginin altında dedik ya. Şöyle bir çizgi çiziyoruz yetmediği yerde. O çizgiyi kendimiz çiziyoruz. Bu sefer burada bir notamız oluyor arkadaşlar. Bu da do notamız oluyor. Yani bunu bu şekilde öğrenmek zorundayız. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Fa zaten yazmışız buraya. Bir daha yazdım. Yani nota okuyuşu nasıl oluyor? Çizgi, boşluk, çizgi, boşluk, çizgi, boşluk, çizgi, boşluk, çizgi, boşluk, çizgi, boşluk. Bu şekilde biz notayı okumak zorundayız. Şimdi notaların olduğu yerde bir kısmında da şöyle bir şey yazar. Mesela burada da yazabilir, burada da yazabilir. Mesela 4 dörtlük yazabilir. Ya da 2 dörtlük yazabilir. Ve notalar birbirleriyle ayrılır. Her nota aralığında tam değer olmak zorundadır arkadaşlar. Nota bilgisi için ben derslerimde çok fazla nota bilgisi vermeyeceğim. Sadece temel olarak notaları okumanızı sağlamak için bu bilgiyi veriyorum. Ama bunun ismi solfejdir. Mutlaka solfej öğrenin arkadaşlar. Yani ben enstrüman şu anda dersi verdiğim için size solfej dersini vermiyorum. Sadece nota dersi verdim şu anda. Notaların başlıcalarını nasıl tablo üzerinde, yani nota kağıdı üzerinde okuyacağınızı gösteriyorum. Bu anlamda arkadaşlar solfej mutlaka öğrenmelisiniz. Şimdi biz burada mesela eğer ki bu anlattığım çerçevede sol anahtarı da çizdik. Dedik ki notanın yerlerini öğrenmedik, bilmiyoruz da. Çalamaz mısınız? Kulaktan dolma mutlaka çalarsınız. Ama bir parçadaki notalı yerleri çalarken notanın olduğu yerlerde farklı ahenkler olabilir. Bu ahenkleri kulaktan çalmayla kaçırabilirsiniz. Yani bu da ancak notayla tam dört dörtlük oluşur. Benim de etrafımda birçok müzisyen arkadaşım var. Mesela nota bilgisi yok, solfej bilgisi yok. Enstrümanı işte 7-8 yaşlarından itibaren çalmaya başlamışlar. Keza ben de öyle elime aldığım her enstrümanı artık vurduğum nota yerlerinden bunun notası şudur budur diye çalabiliyorum. Ama notayla çalmak ayrı bir keyif. Çünkü şöyle düşünün. Alfabeyi biliyorsunuz. Bir kitap var elinizde. Alıyorsunuz ve bildiğiniz için alfabeyi okuyorsunuz. Ayrı bir keyif. Onun okuma yazma bilmediğinizi düşünün. Onun kitap olduğunu biliyorsunuz. Öyle değil mi? Aynı kalınlıkta kitap. Diyorsunuz ki bu bir kitap. Ama okuduğunuz zaman içine iniyorsunuz. Okumadığınız zaman eğer resimli bir kitapsa sadece resimlerine bakıp anlamaya çalışıyorsunuz. İşte ikisinin arasındaki ayrım da aslına bakarsanız böyle bir şey. Tabii müzikte bu biraz daha ayrışabiliyor. Siz notasız da birçok şey kulak dolgunluğuyla çalabiliyorsunuz. Ama notalısı gibi
olmuyor. Fakat şöyle söyleyeyim. Notada tabii biz başlangıç yapıyoruz ya, bir anda böyle muazzam şekilde solfejin tamamını öğrenin demiyorum. Ben sadece bir başlangıç yaptım. Hoşunuza giderse zaten ileride siz ne nedir, ne nasıl oluyor diye bunun araştırmasına gireceksiniz ve daha derine ineceksiniz. Bu tarz temel nota bilgiler zaten artık günümüzde ilkokullarda çocuklarımıza veriliyor. Yani bir kısım nesil nota bilgisiz, evet, büyümüş oldu. Hatta benim takipçilerim arasında 50 yaş, 60 yaş insanlar da var. Hani bana yazıyorlar. Nota bilgisi olmadığı için birçok şeyi veremiyorsunuz. Ama nota bilgisi var ise zaten enstrümandaki temeli kaptıktan sonra geri kalan her şeyi internet üzerinden aradığınız, bulduğunuz notalarla kendiniz bir de çıkartıyorsunuz. Tekrar biz notaya dönecek olursak şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar yakın planda. Şimdi sol anahtarımız sol çizgimizden başlıyor dedik. Sol anahtarımız sol çizgimizden başlıyor. Dolayısıyla notalar çizgi, boşluk, çizgi, boşluk aralığına geliyor. Sol, si, re, fa. Çizgilerin üzerine gelenler ve aşağıda bir de mi'miz var. Çizgilerin üzerine gelmeyenler ise re, şurada görmüş olduğunuz gibi ne dedik? Re, mi, bu fa oluyor. Fa, la, do, mi ve sol. Bu şekilde ezberlediğiniz zaman artık güzel bir nota bilginiz olmuş olacak. En aşağıda da yukarıda da olabiliyor. Onu anlatmak istedim. Re'yi koyduk. Bakın Re'den sonra benim aşağıda bir do'm olması lazım. Yani do, re, mi, fa, sol diye yukarı çıkıyor ya. Yani dizilimde bu şekildedir. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bir gam dizilimidir arkadaşlar. Şimdi re dedik. Do'yu yazamıyoruz. Neden? Do'yu yazacak çizgimiz yok. Notamız bizim 5 çizgi ya. Bunun için bir çizgi çiziliyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ve çizginin tam ortasına nota konduğu zaman burası do notamız oluyor. Yani biz aslına bakarsak şurada bir sanal çizgi yaratmış olduk. Aşağı doğru da diğer notalar da aslına bakarsanız bizim oluşturacağımız çizgiler ve çizgilerin arasına denk gelecek şekilde yazılabiliyor. Şimdi bunu da güzel bir şekilde ezberledikten sonra, yani bu nota bilgileriyle ilgili internette bir sürü araştırma yapabilirsiniz. Nota kalıplarını araştırabilirsiniz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do mutlaka bizim öğrenmemiz gereken basic temel bir bilgi. Şu anlattığım bütün mevzu okullarda 6-7 derste falan anlatılıyor. Bu nota bilgisi, nota yazılımı vesaire. Tabii biz burada 10 dakikalık bir ders yaparaktan size bu bilgiyi vermek istedik. Anlamadığınız bir yer olsa bu 10 dakikalık videoyu tekrar başa alın, tekrar dinleyin. Tek tek anlamaya çalışın. Sol anahtarı neden var? Çünkü o çizginin bir sol çizgisi, sol notasına ait olduğunu gösteriyor. Orası sol notası. Sol notasıyla başladığı için arkadaşlar notanın üzerine baktığınız zaman kağıtta eğer orada bir şey varsa ne diyoruz? Sol. Çizgilerin üzerine denk gelenlerin hepsini ezberliyoruz. Aralara denk gelenleri ezberliyoruz. Neden? Yarın bugün kağıt üzerinde karşımıza bir nota geldiği zaman ha bu neydi, şu muydu demeyeceğiz. Baktığımız zaman o A'ydı, bu B'ydi, bu C'ydi diyeceğiz. Alfabede öyle değil mi? Mesela A'dan Z'ye kadar harfleri öğreniyorsun. Kitap okurken önce nasıl okutuyorlar size? B, A, ba. Sonra ne diyor? Ba, ba. 2 tane B, A, B, A. Baba diyorsun. Sonra kitapta görünce diyorsun ki ya bu babaymış. Şimdi bizim yapmamız gereken de do, re, mi, fa, sol, la, si, do'nun yerlerini öğrenmek. Öğrenirken de ben ikiye ayırdım. Çizgiler ve boşluklar diye. Mantıklısı bu. Yani ben geçmişte böyle öğrendiğim için. Yoksa siz sıralamaya da bakarsanız öğrenirsiniz. Çizgilere hangi notalar geliyor, boşlara hangi notalar geliyor diyor. Ayırdık. Bunları hafızamıza attık. Öğrenmenin yöntemi farklı arkadaşlar. Ben böyle öğretiyorumdur. Siz başka türlü öğrenirsiniz. Orası ayrı, onu tartışmıyoruz. Sadece yerlerini nasıl öğrenirseniz öğrenin ama bir şekilde öğrenin. Öğrendiğimizi varsayıyorum. Kağıt önümüze geldi. Atıyorum Üsküdar'a giderken notayı koyduk. İşte orada o çizgilerin arasına ne geliyorsunu bakıp bir dakika bu neydi? Fa mıydı? Do muydu? Re miydi? Bir bakayım. Dediğiniz noktada zaten artık iş olmuyor demektir. Dolayısıyla bakınca bizim artık onu okumamız lazım. Yani kağıt üzerinde çalmadan önce diyeceğiz ki mi, mi, re, mi, fa, sol, si, do, re. Yani bunu kağıt üzerinde önce okur hale geleceğiz arkadaşlar. Müzik nota okur yazarlığı bu. Bunu okumadan zaten enstrümana
bir şekilde çalarsınız ama çok zorlanırsınız. Nota bilgimiz bu. Bunu bir kere bu derste artık oluşturmaya söz verelim. Benim size gösterdiğim notaların yerlerini mutlaka öğrenin ki ileride Üsküdar'a giderken parçasını mesela bulacağız ve diyeceğiz ki notamız bu. Bunu okuyarak çalalım. Tamam. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.